Merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz koskocaman yakalı tatlı mı tatlı sweatshirt'ümü nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bu kocaman yakalar aslında 1-2 sezondur çok fazla model üzerinde yapıldı. Ama sweatshirt'le yapılanı çok fazla görmedim açıkçası. Benim sweatshirt sevgimi zaten izleyenler bilir. Onun için bu modeli uyarlamak istedim. Hem böyle tatlı, şık duruyor hem de bu soğuk günlerde çok sıcak tutuyor. Dilerseniz daha fazla uzatmayayım ve hemen adımlarına geçelim. Sweatshirt'ümü yapmak için 1,5 metre 3 iplik şardonlu penye kumaş kullanıyorum. Bu böyle oldukça kalın, sımsıcak tutan ve yumuşacık bir kumaş. Öncelikle kumaşımı her zamanki gibi 4'e katladım. Ve üzerine kalıbını inanılmaz sevdiğim, sizin de artık çok aşina olduğunuz sweatshirt'ümü yerleştiriyorum. Bu reglan kollu. Ben de reglan kollu yapacağım zaten. Alt kısmına birazcık pay bırakarak etrafından kesiyorum. Reglan kol sweatshirtlere bence çok yakışıyor ve kullanımı çok rahat. En iyi özelliği zaten kullanımının rahat olması. Ve bonus olarak da dikim kolaylığı sağlıyor. Beden parçalarımdan bir tanesini kenara ayırıp bir parçanın yakasını açıyorum. Bu da tabii ki bizim ön parçamız olacak. Sıra geldi kol parçalarına. Kumaşı yine 4'e katladım ve sweatshirtümün kolunu kumaşımın kenarına yerleştirdim. Yine etrafından kesiyorum. Sadece bu kolun uç kısmındaki payı içeriye katlıyorum. Orada ribana var ya, ben de ribana yapacağım için böyle ekstra uzun yapıp kumaş harcamaya gerek yok. Onun için orayı katlayarak kestim. Daha sonra bu boyun kısımlarını bir tarafı uzun bir tarafı kısa bırakıyorum. Bunun nedeni ise tabii ki yaka açıklıklarımızın arasındaki fark. Kısa olan kısım ön tarafa, uzun olan kısım da arka tarafa gelecek. Bir tanesini işaretlemeniz yeterli. Şimdi arka parçamın üzerine kol parçamı arka tarafından yerleştiriyorum. Bu arada ben bunları göz kararı kestiğim için tam böyle birebir uymayabilir. Ön parçada uymayacak, zaten arkada uyuyor, ama siz de mutlaka kolları birazcık uzun kesmeye çalışın. Çünkü kolları kısa geldiği zaman yakası çok fazla açılıyor. Hani böyle bir 5 santim kadar zaten incecik bir yer kesiyorsunuz üst kısımda. Oraya pay bırakırsanız sonradan düzeltme imkanınız olur. Az önce anlattığım şeyden tamamen farklı bir şey yapmışım ama benim ön yakam birazcık uzun gelmiş. Onun sebebi de çok dik kesmiştim. Oraya onun için sonradan alırım diye düzeltmemiştim. Yakada böyle bir Batman kafası vardı, hatırlıyorsanız. Yani çok açmadığınız sürece kesim yapabilirsiniz. O şekilde toparlayayım o zaman. Kol parçalarımı arka parçamın üzerine yerleştirdikten sonra ön parçamı da bunların üzerlerine kapattım ve bu 4 kenardan overlock makinesiyle dikiyorum önce. Penyelerde sadece overlock makinesi kullanmak evet yeterli ama beni tatmin etmiyor. O yüzden bir de düz dikiş gidiyorum. Tabii ki siz böyle sıkıntıdan patlamayın diye ikisini birden koymuyorum görüntülere. Ama yine de bilin. Şimdi kol parçalarımı birleştirdikten sonra bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve kol ucundan bel kısmına kadar dikiyorum. Bu aslında temel bir reglan kol dikimi olmuş oldu şu ana kadar. Şimdi söylediğim gibi yakada o abuk subuk görünen ön parçanın fazlalığını alıyorum. Ben bir de biraz daha farklı bir yaka modeli yapacağım için hafifçe de açtım, yani çok hafif. Sizi yaka için heveslendirip sonra hevesinizi kursağınızda bırakarak kol manşetlerini yapmaya başlıyorum. Çünkü yaka için tam aklımda oturtamadığım şeyler vardı videoyu çekerken. Onun için sonraya bıraktım. Kol uçları için söylediğim gibi ribana kullanıyorum. Kol ucumdan biraz daha ufak olacak şekilde böyle ikiye katlayarak ribanalar kestim.
Bunları bu gösterdiğim yerlerinden dikiyorum. Diktikten sonra yarısına kadar düzüne çeviriyorum ve kol ucumla birleştiriyorum. Buraları çepeçevre dikeceğim. Bu arada katlarken dikiş payını ikiye ayırıyorum. Bu da demek oluyor ki sadece düz dikiş makinesiyle diktim. Overlock makinesiyle içeriği kabalaştırmaya gerek yok. Bir de dikiş ayıramıyorsunuz ya, öyle kötü oluyor. Çekiştire çekiştire burayı da çepeçevre dikiyorum. Bu arada bu videoyu yeni çekmedim. Yani ocağın 21'inde mi? Bugün ayının kaçı? 22'si mi? Ocağın 22'sinde tişörtle durmuyorum, merak etmeyin. Depo videolarımdan bir tanesiydi. Düzüne çevirdiğimde manşetlerim bu şekilde tatlı görünüyor. Ben burayı biraz kısa yapıyorum ama istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben uzun sevmiyorum, o yüzden böyle yapıyorum. Hala yaka için sizi bekleterek alt kısmını halledeceğim. Bunun için de tersine çevirdim ve alt kısmını lastiğimin kalınlığı boyutunda içeri doğru katlıyorum. Burayı çepeçevre dikip minik bir kısmından açıklık bırakıyorum ki içerisine lastik geçirebilelim. Tabii ki uç kısmına da overlock çektim ben burada, çünkü bir kez katladım kaba olmasın diye. Ya overlock çekin, ya zikzak dikiş gidin, ya da 2 kez içeriye katlayın. Çünkü şardonlu kumaşlarda şöyle de bir şey var. Zaten kumaşın arkası pamuk bırakmaya çok müsait. Eğer kenar açıklığı da bırakırsanız daha çok ipliklenir ve pamuklanır. Yani içerisine giydiğiniz şeyi biraz harcarsınız. Alt kısmı çepeçevre diktikten sonra lastiğimi ayarladım belime göre ve çatal iğnemin ucuna taktım. Açık bıraktığım yerden çepeçevre beline geçiriyorum. Burada dönmediğine çok çok emin olmanız gerekiyor. Tecrübeyle sabit, lastik çok fazla şardonlu penyeden kayıyor. Onun için lütfen dikkat edin, yoksa çok rahatsız olursunuz giyerken. Dönmediğinden emin olduktan sonra uç kısımlarını makinemde düz dikiş yaparak birleştiriyorum. Böyle 5-6 kere diktim. O kadar dikmenize gerek yok bu arada. Ben biraz hızımı alamamışım. Lastiği içeriye gönderip çekiştire çekiştire açık bıraktığım kenarı da düz dikişle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ben şu anda 14 numara iğne kullanıyorum. Kumaşım gayet kalındı ama makinem zorlanmadığı sürece ben hep 14 numara kullanıyorum. Böylece alt kısmını da bitirmiş olduk ve geldik artık kuru fasulyenin faydası olan yakasına. Yakada böyle mükemmel bir yaka tekniğim var benim. Gerçekten çok seviyorum onu. Onu kullanacağım. Daha önce gösterdim ama bunu tabii ki de değiştirerek kullanacağım. Sanki bir pervaz yapıyormuşum gibi davranıyorum öncelikle. Sweatshirt'ümün arka yakasını kumaşımın katladığım kenarına yerleştiriyorum ve oradaki kenarları taklit ederek çerçeve şeklinde çiziyorum. Görüyorsunuz zaten. Daha sonra altına doğru yuvarlakça devam ediyorum. Ben biraz kocaman bir yaka istediğim için bunu yapıyorum. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Daha büyük bile yapabilirsiniz bu arada. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Omuz ve alt kısmına birazcık pay bıraktım. Bu da dikiş payı. Yakasına gerek yok. Bunun aynısından bir tane daha kesiyorum. Bu şekilde arka yakalarım hazır oldu. Bunları bir kenara alıp hemen ön için çalışmalara başlıyorum. Aynı şekilde kumaşımı katladım. Bu sefer sweatshirtümün ön yakasını yerleştiriyorum. Oyuntuları farklı çünkü. Yine aynı şekilde yaka ve omzunu çizdim. Daha sonra bu iğne takmıştım, gördünüz mü bilmiyorum da oraya kadar da işaretledim, yani bu yakanın nereye gelmesini istediğimdi ama tabii ki ona bağlı kalmayıp daha büyüğünü yaptım. Arka yakayla omuz kısımlarını eşitledikten sonra istediğim kadar aşağıya gidiyorum. Kumaş kenarına geldiğimde tekrar yukarı çıkıp orada bir bebe yaka görüntüsü veriyorum. Bakın bu şekilde.
Ve tabii ki bunun aynısından bir tane daha kesiyorum. Bu arada bunu kumaş tasarrufu için ayrı ayrı yaptım. Yani hepsini birden de kesebilirsiniz. Bu şekilde yaka parçalarım hazır oldu. Şimdi bunları bir arka bir öne, diğer arkada diğer öne gelecek şekilde üst üste yerleştirip omuzlarından dikiyorum. Diktim ve yakalarım bu şekilde. Bu arada bunları şimdi birbirinin üzerine koyup dikerseniz bebe yaka oluşur. Bunu daha önce bir bluzumda yapmıştım. Sağ üst köşede görünüyor ve kolunda da çok iyi bir teknik kullanmıştım. İzlemenizi öneririm görmediyseniz. Ama ondan öncesinde tabii ki bir işimiz var. O da kenarlarına fisto fırfır yapmak. Allah'ım tam bir prenses sweatshirt. Bunun için yakamın çepeçevre ölçüsünü aldım. Ve bu ölçüyü 1,5'la çarptım. Yani bunun 1,5 katı yapmamız gerekiyor. Ona uygun da bir tane fisto kestim. Bu fisto şerit de ama bayağı bir kalındı. Ben bunu küçülttüm. Ama daha da ufağını kullanacağım. Sadece dikmesi kolay olsun diye biraz kalın bıraktım. Tam ortasından en geniş dikiş adım uzunluğunda tansiyonumu 9'a alarak dikiyorum. Zaten 9 aldığım için ve fisto da çok dikişli bir malzeme olduğu için büzüldü. Ama sizin makineniz büzmeyebilir. Çünkü bu makineden makineye değişiyor maalesef. Eğer büzmezse alttaki ipi çekerek az önce ölçtüğümüz ölçüye uygun hale getirmeniz gerekiyor. Daha sonra temiz olan uçları içeriye gelecek şekilde yakamın etrafına yerleştiriyorum. Ben tabii yarısını boşa harcayacağım için, yani yarısı kadar kullanacağım için fistoyu diktiğim yerden itibaren kenara yerleştirmiş oldum. Çok fazla içeriye küçülme yapmasın diye. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani fistomun ortasına attığım dikiş şu anda kumaşımın tam dibinde, kenarında yani. Oraya denkleştirdim. Bunu etrafından dikeceğim ama şöyle fistonun uçlarını önce bir birleştireceğim. Sonra fazlalığını keseceğim. Sonradan dikeceğim. Burada lütfen acele etmeyin. Pileleri üst üste bindirmeyin. Yoksa gerçekten çok kaba ve çok çirkin duruyor. Tane tane yavaş yavaş halledeceğiz. Etrafını çepeçevre diktikten sonra böyle tatlış bir görüntü oluşuyor. İsterseniz burayı içeriye katlayıp direkt de dikebilirsiniz. Ama ben içi dışı tertemiz sadece fistonun iki yakanın arasından çıkmasını istediğim için şimdi diğer yaka parçamı da bunun üzerine kapatacağım. Tabii ki nasıl? Yüzleri birbirine bakacak şekilde. Bütün kenarlardan üst üste bindiriyorum. Bakın fazlalık olan fistonun ucu olmayan kısım dışarıda kalmış oldu. Ve burayı da çepeçevre kenarından dikiyorum. Artık fistoyu dikmeyi bıraktığım için fazlalığını kesebilirim. Tabii ki burada çok çok mühim bir şey var. O da çıt atmak. Çıt atmak nedir? Yuvarlak bir şey dikip eğer düzüne çevirecekseniz mutlaka dikişi kesmeden dikişe dik olacak şekilde makasla minik kesikler atmaktır.
Çünkü kumaşımız yani ne kadar esnek olursa olsun mükemmel bir şekilde çevrilemez. Dikiş orayı gerginleştirir ve potluk yapar. Bu yaka da oldukça yuvarlak bir yaka olduğu için bütün bir kenarına minik minik çıtlar attım. Şöyle fistomu çekiştirerek tam kenarlarının dönmesini sağlıyorum. Buraya güzel bir ütü çeksem çok iyi olurdu ama ben tabii ki de üşendim. Şimdi bunu yakamıza geçireceğiz artık. Sweatshirt'ümün beden kısmını ters yüzü bana bakacak şekilde önüme alıyorum ve yakamı bu şekildeyken üzerine kapatıyorum. Boyun kısımlarından çepeçevre dikiyorum. Bakın burada ters olması çok mühim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi sweatshirt'ümü düzüne çeviriyorum. Ve yakası böyle içeride kalıyor bakın. Şu anda dikişimiz dışarıda. Gördünüz mü? Ama ben bu yakayı alıp dışarıya çevirdiğim anda boynumun etrafında hiçbir şekilde dikiş görüntüsü olmuyor. Dikiş görüntüsü kocaman yakamızın altında kalıyor ve mükemmel temiz bir iş olmuş oluyor. Tek üşenmediğim ütü olan son ütüyü de yaptıktan sonra sweatshirt'üm bu şekilde görünüyor. Ve böylece sweatshirt'üm de tamamen bitmiş oldu. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Söylediğim gibi ben sonuçtan gerçekten çok memnun kaldım. Eğer siz de yaparsanız fotoğraflarını göndermeyi lütfen bana unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya cumartesi günü görüşmek üzere. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.